Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size domatesde maslama ile ilgili konuşacağız. Maslama nedir, nasıl yapılır, hangi işlemlerde kullanılır, maslama olmazsa domates dikimi olmaz mı? Bunu anlatacağız sizlere. Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda bir video hazırlamıştık size karpuzda maslama ile ilgili. Karpuzda maslama videomuzda size kabaca bir maslama nedir onu anlatmıştık. Karpuzda nasıl yapıyoruz onu anlatmıştık. O videomuzu izledikten sonra bu videoya geçmenizi önerebiliriz. Maslama nedir diyecek olursak, maslama biliyorsunuz toprağın yüzeyinin naylonla kaplanmasıdır. Zehirsiz tarım tekniklerinden biri olan maslama, toprak ve bitki sağlığına fayda sağlayan, istenmeyen otları engelleyen bir uygulamadır. Bunun birçok faydası vardır ve doğanın doğrudan taklit edilmesidir. Ağaçların tümü, iğne yapraklılar dahil, yapraklarını dökerek diplerinde gittikçe derinleşen bir organik madde katmanı oluşturur. Bu katman doğal malçtır. Tabii bunun doğal yöntemleri, organik yöntemleri de var. Daha çok böyle zirai naylon kullanılarak yapılan yöntemleri de var. Biz siyah zirai naylonları kullanıyoruz. O naylonlarla dikim yapıyoruz. Naylonları altına seriyoruz ve üzerine dikim yapıyoruz. Maslamanın çok büyük faydaları var. Tabii bizim maslama yapmamızdaki temel amacımız yabancı otlardan kurtulmamız aslında. Bu naylon sayesinde yabancı otlar toprak yüzeyine çıksalar bile fotosentez yapamadıkları için gelişmezler ve kururlar. Bu işlem bizi çapalama masrafından kurtarır. Hem maddi açıdan hem de zaman açısından. Hatta toprağı sıcacık ve nemli tutarak bitkinin gelişimini hızlandırır. Böylece daha az sulama yapılmasını sağlar. Önemli seri üretim bileşimidir. Hemen hemen her türlü sebze ve meyve üretiminde kullanılır. Maslama olmadan, mesela normalde haftada 2 sulama oluyorsa, maslama olursa haftada 1 sulanır. Maslama yapılınca toprak hep nemli kalıyor. Nemli kaldığı için bakteriler hızlı çoğalıyor. Kökleri besler ve verimi artar. Maslama genellikle suyu tutar. Domatesin maslanması için temel kural toprak tabakasının aşırı ısınmasını önlemektir. Yazın toprağa ayağınızı bastığınızda atıyorum 30 derece civarına ulaştıysa naylonun üzeri 35 derece, 40 derece yani normal sıcaklıktan daha fazla yüksek sıcaklığa ulaşabiliyor ama naylonun altı o kadar değildir. Naylonun altı daha fazla soğuk kalır. 5-6 derece daha fazla soğuk kalır. Bu da toprak yanmalarını engeller. Toprak sıcakla buluşmamış olur. Bu şekilde olunca da daha az sulama yaparak sudan tasarruf sağlanabilir. Bu şekilde toprağın altındaki bitkinin nemli kalmasını sağlıyor ve nemli kaldığı zaman da daha fazla büyümesini sağlıyor, daha hızlı büyümesini sağlıyor, daha fazla verimli olmasını sağlıyor. O yüzden biz maslama naylonu tercih ediyoruz. Hatta bir tane sıramızda size göstermek için oraya mulch naylonu sermedik. Mulch naylonu sermediğimiz yer daha verimsiz kaldı. Mulch naylonu serdiğimiz kısım daha fazla verimli olmaktadır. Siyah ve gri mulch naylonunda belirlenen toprak sıcaklığındaki artış 2-3 derece kadar olmaktadır. Bunun nedeni güneş ışınlarını geçirmemesi ve fazla ısı absorbe etmemesine bağlanabilmektedir. Biz domatesde maslama işlemini siyah maslama naylonu ile yapıyoruz. Bunun haricinde ekin sapları kullanımı oldukça fazla olmaktadır. 1-2 kazımdan sonra dibine ekin sapları atmak, sonraki tüm aşamalar için yabancı ot çıkmasını önleyecektir. Çünkü ekin sapları hem doğaldır hem de yumuşak olduğu için solucanlar tarafından 6 ay gibi bir sürede gübreye dönüşür. Satın alacağımız kimyasal plastik malzemelerde malçın sağladığı her türlü faydayı sağlar ama gübreye dönüşmez. Bunu tarladan toplamamız gerekir. Genellikle yabancı otları öldürmek ve hasadı kolaylaştırmak için kullanırlar. Maslama %100 etki sağlamıyor tabii ki. Bazı otlar yüzeye çıkmaya çalışıyor ama onları da sökerek çözüm buluyoruz. Maçlamada domatesler yere değmiyor. Bu da büyümesi için büyük bir etken olmuş oluyor. Yaprakların çürümesini engeller. Biz domatesde maslamayı yapmadan önce ilk baş yerimizi belirliyoruz. Karpuzda biliyorsunuz 3,80 aralıklarla, 4 metreye yakın aralıklarla aralarını yapıyorduk. Damlamalarımızı seriyorduk. Ondan sonra maslama işlemini yapıyorduk. Burada da karpuz kadar uzun kol mesafesine ulaşmasa da ona göre biraz daha az ama yine de büyüdüğü zaman böyle yayılarak aralarını kapatabiliyor. O yüzden 120 santim, 110 santim, böyle 100 santim aralıklarla biz ayarlayabiliyoruz domateslerimizi. Biz domatesde damlamaları serdikten sonra üzerine mulch naylonu seriyoruz. Biliyorsunuz
Bir önceki videomuzda domatesli sulama ile ilgili bir video yapmıştık. Orada aslında anlatmıştık araları ne kadar bıraktığımızı. Damlamalarımızı serdikten sonra üzerine maslama işlemini yapıyoruz. Biz karpuzda kullandığımız maslama örtüsünü kullanıyoruz aslında burada. Mulch naylonu uzunluğu 110 santim civarında oluyor. Ama biz 110 santim uzunluğu karpuzda kullanıyoruz. Karpuza tam denk oluyor ama domatesde daha geniş oluyor. Daha geniş olmasında sıkıntı yok ama biz aralarını çapa motoru ile sürdüğümüz için daha fazla uzun olan naylonlarda çapa motoru girmediği için tekrar elle kazma işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden 110 santim olan naylonlarımızı yarı yarıya kesiyoruz. Yaklaşık 55 santim civarında olan naylonlarımızı domates ekeceğimiz alana seriyoruz. Bu naylonu damlamaların üzerine sermiş oluyoruz. Daha sonrasında kürekle üzerine toprak atıyoruz. Tabii bunun makineleri de mevcut. Hem damlamayı hem naylonu takıp üzerine toprağını da atıyor. Kaç santim aralıklarla delmek istediğinizde delerek ilerliyor. Bizde makine olmadığı için elle mulch naylonu serme işlemini gerçekleştiriyoruz. Naylonu da serdikten sonra yine bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi damlamaların güzergahında 50 santim aralıklarla domates dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu mesafeyi ayarlamamız için öncesinde sopa ile bu aralıklara delikler açıyoruz. Ya da göz kararı ayarlıyoruz. Göz kararına yanlışlıklar olabilir. Ölçerek yapmamız daha verimli olacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra domatesin dikim işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bugün sizlere domatesde maslama ile ilgili konuştuk. Bildiklerimizi aktardık. Eksik ya da hatalı düşündüğünüz kısımlar varsa lütfen yorumlarda bize belirtin. Yapmak istediğimiz videoları ya da sormak istediğiniz sorular varsa onları da yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.